Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok sevilen, çok beğenilen el açması börek tarifimle geldim. Sizleri çok bekletmeden hemen tarife geçiyorum. Tarifim için ilk olarak yoğurma kabına 1 bardak ılık süt, yarım çay bardağı kadar yoğurt ekliyorum. 1 çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. 1 adet yumurta akı ekliyorum. 1 tatlı kaşığı kadar tuz ekledikten sonra spatula yardımı ile güzelce karıştırıyorum. Malzemeleri güzelce karıştırdıktan sonra göz kararı olacak şekilde yaklaşık 2 bardak kadar un ekledim. Unun üzerine 1 paket kabartma tozunu ekledikten sonra yoğunlaşıncaya kadar spatula yardımı ile karıştırıyorum. Yoğunlaştıktan sonra spatulayı çıkartıp elimle yoğurmaya devam ediyorum. Hamurum yoğunlaşmaya başladı. Spatulayı çıkartıp elimle yoğurmaya devam ediyorum. Ununu azar azar dikkatli bir şekilde eklemeye özen gösterin. Ben toplamda 4 bardak kadar un kullandım. Unun markasına ve kalitesine göre değişkenlik gösterebilir. Lütfen kontrollü ekleyin. Hamuru yoğurma kabında yoğurup toparladım. Toparladıktan sonra masaya alıyorum. Hamur özlü bir hal alıncaya kadar 3-4 dakika kadar hamuru yoğuruyorum. Hamuru yeteri kadar yoğurdum. Hamur kartı ile göz kararı olacak şekilde parçalara ayırıyorum. Ben bu hamurdan toplamda 12 adet bez elde ettim. Mayasız bir börek olduğu için yarım saat içerisinde dinlendirip hızlı bir şekilde açma işlemine başlayabilirsiniz. Oldukça pratik ve kolay açılan bir hamur oluyor. Bezelerimi hazırlıyorum. Bezeleri hazırladıktan sonra uygun bir servis tabağına alıp üzerini streçle kapatıyorum. Yarım saat kadar dinlendirdikten sonra açma işlemine başlıyorum. Videomu tam da buraya kadar izlediyseniz her zaman olduğu gibi sizlerden ricam yoruma kalp olur, emoji olur veya tarifim hakkında farklı bir fikriniz varsa bunu da benimle paylaşabilirsiniz. Ayrıca videolarımı sevdiğiniz kişilerle de paylaşarak bana bu şekilde destek olabilirsiniz. Bezelerimi hazırladım, servis tabağına aldım, üzerini kapatıyorum. Yarım saat kadar dinlendirdikten sonra nişasta yardımıyla açıyorum. İlk etapta elimle çay tabağından biraz daha büyük olacak şekilde açıyorum. İsterseniz bu aşamadan merdane veya oklava kullanabilirsiniz. Bu şekilde çok pratik oluyor. Ben bu şekilde hazırlıyorum. Çay tabağından biraz daha büyük olacak şekilde açtıktan sonra oklava yardımı ile yaklaşık bir servis tabağından biraz daha küçük olacak şekilde açıyorum. Açtıktan sonra ortasına bol nişasta serpiyorum. İkişerli olacak şekilde açıyorum. Hepsini hazırlarken kullandığım nişasta yaklaşık 200 gram kadar nişasta kullandım. Çok aşırı kullanmamaya dikkat edin. Hamurların arasına göz kararı olacak şekilde yaklaşık 1 yemek kaşığı kadar nişasta serptim.
İkişerli olacak şekilde ayarlayıp katlayıp kenara alıyorum. Hepsini bu şekilde hazırladıktan sonra çok hızlı ve pratik bir şekilde açabilirsiniz. Oklava yardımı ile açabildiğim kadar açıyorum. Ne kadar açarsanız o kadar güzel olacaktır. İlk etapta nişastayı bol kullanabilirsiniz. Büyüdükten sonra çok fazla kullanmamaya dikkat edin. Videolarımda yapmış olduğum tariflerin elimden geldiği kadarıyla püf noktalarını vermeye çalışıyorum. Ama yine de aklınıza takılan herhangi bir şey olursa yorumlara yazarsanız gördüğüm zaman sizlere dönüş sağlarım. Yine aynı zamanda videonun altındaki açıklama kısmına malzeme listesini tam not olarak ekleyeceğim. Dilerseniz oradan da bakabilirsiniz. Yufkayı yeteri kadar açtım. 125 gram kadar tereyağını erittim. 1 çay bardağı kadar sıvı yağ karıştırdım. Yufkanın her yerine değecek şekilde sürüyorum. Sürdükten sonra rulet yardımı ile her bir yufkayı 4'e bölüyorum. Videoda görüldüğü gibi böreklerimi hazırlıyorum. Ben böreğimi bu şekilde hazırladım ama dilerseniz farklı şekillerde de hazırlayabilirsiniz. İç malzemesi olarak ben köy peyniri kullandım. Dilediğiniz iç malzemeyle bu böreği yapabilirsiniz. İç harcını koyduktan sonra çok da sıkı olmayacak şekilde sarıyorum. Yağlı kağıt serdiğim tepsiye alıyorum. İlk defa deneyecek olanlar için hemen hızlı bir şekilde bir tane daha gösteriyorum. İkişerli yufkayı açtım. Daha sonra hazırladığım yağ karışımından sürüyorum. Yağı sürdükten sonra bir rulet yardımı ile 4 parçaya bölüyorum. Çok da sıkı olmayacak şekilde sarıyorum. İsterseniz bu böreği muska şeklinde de yapabilirsiniz. Bu tarz birçok börek tarifine, baklava tariflerine, su böreği tarifine, mantı tarifine, içli köfte tariflerine kanalımdan ulaşabilirsiniz. Tariflerimi gönül rahatlığı ile deneyebilirsiniz. Beğenmediğim, defalarca kez uygulamadığım hiçbir tarifi kanalımda yayınlamıyorum. Böreklerin hepsini aynı şekilde hazırladım. Yağlı kağıt serdiğim tepsiye aldım. Kalan yağın içerisine bir tane yumurta sarısını ekledim. İyice karıştırdıktan sonra bir fırça yardımı ile sürüyorum. İsterseniz çörek otu ve susam da serpebilirsiniz. Önceden ısıtılmış 170 derecelik fırında altı üstü güzelce kızarıncaya kadar böreğimi pişirdim. Çok güzel, çok lezzetli bir börek oluyor. Bana güvenerek tarifi deneyebilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.